Yüzlerce dernek var. Almanya'da Türklerin kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşları var. 90'ın üzerinde DİTİB'e bağlı cami var. Kültür merkezleri var. Var oğlu var. Ama ne yazık ki görüyoruz ki biz Almanya'daki bu gücümüzü siyasiler üzerinde kullanamıyoruz. Üzülerek söylüyorum bunu. Terör sevdalıları bile Almanya'yı yöneten hükümet üyeleri üzerinde daha büyük baskı kuruyor, lobiler oluşturuyor. Evet, Türkiye düşmanları bile maalesef Almanya'da Türkiye sevdalılarından daha büyük lobi faaliyetleri yürütüyor. Üzülerek söylüyorum bunları. Bayrağımızı dahi görmeye tahammülü olmayan bu terör sevdalıları maalesef Almanya'da bizlerden daha çok etki oluşturmaya çalışıyor. Onun için sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz ne varsa siyasiler üzerinde birlikte adım atarak baskı kurmalı, lobi faaliyetleri yapmalı. Bu kadar oyumuz var, bu kadar derneğimiz var, bu kadar camimiz var ama görüyorum ki üzülerek söylüyorum bunları, her biri ayrı telden çalıyor. Ya kendi içimizde parçalanmışız. Önce bizim konu Türkiye, konu Türkler olunca her şeyi bir kenara bırakıp bir olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Kusura bakmayın, bunları söylerken ben gözlemimi anlatıyorum. Kendi içimizde ayrılmışız. O onun camisine gitmez, o onun bilmem ne derneğine gitmez, o onun bilmem. Ya arkadaşlar, hangi devirde yaşıyoruz? Neyi paylaşamıyoruz? Eksiğimiz ne? Öbürü bilmem neci, öbürü bilmem neci. Ya yapmayın bunları ya. Yapmayın ya. Biri başka bir cami yapıyor, öbürü başka bir cami yapıyor, öbürü bilmem ne derneği. Tamam yapın, bunda kötü bir şey yok ama ya bu fikir ayrılığı nedir? Neyi paylaşamıyoruz? Onun için bakın, bu terörist sevicileri Almanya'da cirit atıyorlar. Bu eşkıyalar cirit atıyorlar Almanya'da. Bizim daha çok birlik olmaya ihtiyacımız var. Evet, bizden daha çok insanların siyasete girmesi gerekiyor. Kendi içimizden kendi adaylarımızı daha çok çıkarmalıyız. Eğer Almanya'da bugün biz göçmenlerin, Türklerin sorunlarını konuşuyorsak ve bunların çözümünü istiyorsak kendi içimizden siyasetçiler çıkartarak bu sorunları çözebiliriz. Aksi halde hiçbir şekilde biz bu insanlardan, bakın, yani bizim istemediğimiz ya da bizim içimizden çıkarmadığımız insanlardan bir netice alamayız. Bu açık, net. Onun için şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Kendi içimizde birliği sağlayıp, kendi adaylarımızı çıkartıp, kendi vatandaşımızla el ele vererek biz Almanya siyasetinde daha etkin bir hale gelmeliyiz. Aksi halde kendi kendimizi kandırırız. Bakın ben sabaha kadar konuşayım. Gecelere kadar anlatayım. Hiçbir anlamı yok. Önce birlik olacağız. Ama görüyorum ki, üzülerek görüyorum ve bunu gözlemliyorum. Maalesef bizim kendi içimizde birlik, beraberlik yok. Kusura bakmayın. Yani o onun camisine gitmiyor, o onun bilmem nesini, derneğini. Ya arkadaş, neyi paylaşamıyoruz ya? Derdimiz ne bizim ya? Bu derneklerin, bu camilerin kuruluş, yapılış amacı ne? Önce biri bana anlatsın bunu. Yine bakın, üzülerek görmüş olduğum bazı şeyler var. Bunları konuşmak zorundayız. Konuşarak doğru yolu bulmalıyız. İçimizdeki ayrılıkçıları bir kenara koyarak, içimizdeki çürük elmaları ayıklayarak biz Almanya ya da diğer Avrupa ülkelerinde bir noktaya gelebiliriz. Bakın, maalesef bunu anlatırken bile utanıyorum. Birileri din tüccarlığı yapıyor. Ne demek din tüccarlığı? Bakın. Elhamdülillah Müslümanız. Ama parayla cami işleri birbirine karıştırılıyor Almanya'da. Bazı yerlerde, hepsinde de demiyorum bakın. Parayla din işleri karıştırılıyor. Bunlarla ilgili
Önümüzdeki günlerde enteresan bilgiler vereceğim size, enteresan haberler vereceğim. Maalesef birileri rant haline getirmiş vaziyette. Birileri para kazanmanın peşinde. İnsanların dini duygularını sömürme peşinde. Maalesef. Birileri kendilerine rant oluşturmuşlar. Allah'ı, dini, kitabı unutmuşlar. Ne diyoruz? Kendi içimizdeki çürük elmaları ayıklamamız gerekiyor. Bunların hepsini tek tek size açıklayacağım. Tek tek. İnsanları nasıl kandırıyorlar? Eğer biz kendi içimizdeki, yani kendi bağırsaklarımızı temizlemezsek bir neticeye ulaşamayız. Ya bu açık bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Önce kendi içimizi temizlememiz gerekiyor. Çürük elmaları içimizden çıkarmamız gerekiyor. Kusura bakmayın. Ben anlatacağım. Bunları anlatmaya devam edeceğim. Önce biz bu çürük elmaları içimizden atacağız. Ondan sonra da daha güçlü, daha da birlik içerisinde hareket edeceğiz. İşte Türkiye sevdalısı, Türk sevdalısı kaç tane aday var soruyorum seçimlerde. Kaç tane aday var? Bu kadar milyonlarca insan var Almanya'da. Niye biz içimizden hiçbir şekilde bu seçimleri etkileyecek kadar güçlü bir aday çıkartamıyoruz? Türklerin en kalabalık olduğu yer Kuzey Ren-Vesfalya, Köln ve çevresi diyelim. Hangi adayı oy vereceğiz biliyor muyuz? Türklerin sorunlarını çözecek olan hangi aday var? Sadece Türkler de demiyorum. Bakın Almanlar da dahil olsun. Alman adaylar. Türkiye ile ilgili, Türklerle ilgili, bizim sorunlarımızla ilgili kaç tane aday var? Tanıyor musunuz adayları? Kaç tanesini tanıyorsunuz? Bu mu arkadaşlar yani? Bizim birliğimiz en kalabalık olduğumuz yerlerde, her yerde varız. Almanya'nın her noktasında. Ama arkadaşlar bir gücümüz yok. Ya inanın buna, kusura bakmayın. Yani bunu derken tabii ki hepimiz birey olarak güçlü insanlarız, iradeli insanlarız, ahlaklı insanlarız. O başka bir şey. Peki dünyayı siyasetçiler yönetiyor kardeşim. Biz Avrupa'da bulunan Türkler ne kadar etkiliyiz? Hadi buyurun cevap verin. Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazın. Ne kadar etkiliyiz biz? Bana soracak olursanız büyük bir gücümüz var ama gücümüzün farkında değiliz çünkü birlik değiliz. Ya camide bile, Allah'ın evinde bile başka fırıldaklar çeviriyorlar. Hepsi için söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Dini sömürenler için konuşuyorum ben. Yapmayın arkadaşlar. Yani sizin bir hesabınız varsa Allah'ın daha büyük bir hesabı var. İnsanların dini duygularını sömürerek kendilerine rant oluşturmak isteyenlere bu sözüm. Toplumu ayıranlara bu sözüm. Öyle haberler alıyorum ki arkadaşlar, çoluk çocuğuyla beraber camiden kovulan Müslümanlar var. Bak, camiden Allah'ın evine gitmiş çoluk çocuğuyla beraber buradan çıkartılanlar var. Sen bu camiye gelemezsin denilenler var. Önümüzdeki günlerde bunları, bu olayı yaşayanlarla beraber anlatacağım size. Onlara anlattıracağım. Anlatacaklar. Camiden nasıl kovuldular Almanya'da? Hem de çoluk çocuğuyla beraber, eşiyle, çocuklarıyla beraber kovulan Türkler var, Müslümanlar var. Sen bu camiye gelemezsin. Biz böyle karar aldık. Biliyorsunuz camiler dernek statüsünde, Almanya'da derneğe giremezsin diye polis çağırdılar. Ve vatandaşımızı Kur'an okurken, değerli izleyicilerim, Kur'an-ı Kerim okurken camiden polisle kovdular. Yapan kim? Caminin imamı. Bunların hepsini tek tek açıklayacağım. O imamı da açıklayacağım. O dernek, camiyi de açıklayacağım. Merak etmeyin siz. Ne? Müslümanmış. Kur'an-ı Kerim okuyan, ya bu insan kim olursa olsun, çoluk çocuğuyla beraber camide Kur'an-ı Kerim okuyan kişiyi sen polis çağırıp
camiden attıracak kadar, hadi söylemeyin devamını. Söylemiyorum devamını. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Siz İslam'ın ne olduğunu sanıyorum bilmiyorsunuz. Din görevlisi olmuşsun ama İslam'ın özünü bilememişsin. Cahilsin. Camiden insanları polis zoruyla atıyorsun. Ne yapıyordu? Kur'an-ı Kerim okuyordu. Geçmişte bu kişilerle ilgili bir sorun varsa oturup konuşursun. Camiye gelemezsin. Sen buraya giremezsin. Burada namaz kılamazsın. Ne demek? Birisi bana izah etsin. Birisi bana izah etsin bunu. Hangi dinde var? İslam'ın neresinde var böyle bir şey? Camiden çoluk çocuğuyla beraber Kur'an-ı Kerim okuyan bir kişiyi çıkartmak. Sen buraya gelme demek. İşte anlatıyorum bak, saatlerdir, dakikalardır anlatıyorum. Diyorum ki böyle alçaklar var. İnsanları dinden soğutuyorlar. Onu görenler, bunlar Müslümansa, ben Müslüman değilim diyenler var arkadaşlar. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, İsveç, İsviçre, yani vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu yerlerdeki bu dernekler, camiler vesaire hepsinin bir silkelenmesi lazım, kendine gelmesi lazım. Dürüst bir şekilde hizmet verenlere asla bir sözüm yok. Sakın beni yanlış anlamayın. Hepinize teşekkür ediyorum ama bu ve benzeri olayların içerisinde yer alan kendi rantları için İslam dinini bu şekilde kötü gösteren insanlara bu sözüm. O kadar hizmet için çalışan, temiz, Müslüman insanlar var. Sizlerin yüzünden onlar da karalanıyor. Önce bağırsaklarımızı kendimiz temizleyeceğiz. İçimizdeki çürük elmaları deşifre edeceğiz. Ben de bunların hepsini tek tek yapacağım kardeşim. Tek tek anlatacağım. Tanıklarıyla beraber, şahitleriyle beraber. Beni bilenler biliyor, izleyenler biliyor. Ben öyle şöyle oldu, böyle oldu falan değil. Kim yaşadı bu olayı anlat. Ne oldu anlat. Ondan sonra yorum size ait. Değerli izleyicilerimiz, bakın. İçinde bulunduğumuz çağda toplumların en büyük sorunlarından bir tanesi kültür erozyonu, din erozyonu. Kültürümüzü kaybediyoruz. Dinimizi maalesef bize unutturmaya çalışıyorlar. Biz kendi içimizde birlik, beraberlik olmuyoruz. Bizi ayırıyorlar. Bunun farkında değiliz. Pek çok insan bunun farkında değil. Eriyoruz, eritiyorlar bizi arkadaşlar. Bakın eriyoruz. Kültür olarak, din olarak eritiliyoruz. Bilinçli olarak yapılıyor ama biz mutlak surette gözümüzü açmak zorundayız. Kendi içimizdeki sorunları bir kenara bırakıp ya da konuşup doğru yolu bulup daha güçlü hale gelmeliyiz. Ama üzülerek anlatıyorum ben bunları. Ya camiden kardeşim ya. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ailesiyle beraber Kur'an-ı Kerim okuyan insanı sen camiden nasıl atarsın? Neyse. Söyleyecek çok söz var. Önümüzdeki günlerde bunların hepsini size anlatacağım. Tanıklarıyla beraber camilerde neler oluyor? Bunları söylerken, anlatırken sakın beni yanlış anlamayın. Olabilir, ilk defa izleyenler olabilir. Elhamdülillah Müslümanız ama birileri yanlış bir şey yapıyorsa da çıkıp bunu söyleriz kardeşim. Önce kendi bağırsaklarımızı temizleyeceğiz. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde bu ekranda akıl almaz haberler paylaşacağım sizinle. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da, diğer yerlerde, İngiltere'de neler oluyor? Bunların hepsini tek tek size anlatacağım. Eğer bunları halının altına süpürürsek biz de günahkarız demektir. Ben bir gazeteci olarak kamunun, yani toplumun faydasına olan her şeyi anlatmak zorundayım. Yeri geldiğinde Allah, din, iman, kitap diyeceksin. Sen namazını kılmak ya da Kur'an-ı Kerim okumak ya da çoluk çocuğuyla beraber ibadeti için, İslam'ı öğrenmek için camiye gelene sen artık buraya gelemezsin diyeceksin. Kusura bakma. Senin ipini pazara önce ben çıkartacağım. Müslümansın ya sen. Dine,
Yüce dinimiz İslam'a en büyük zararı bu ve benzeri insanlar veriyor arkadaşlar. Ama yere geldiğinde, söze gelince hiç kimseye fırsat vermez bu hokkabazlar. Biliyorsunuz değil mi? Evet, önümüzdeki günlerde enteresan bilgiler paylaşacağız sizinle değerli izleyicilerimiz. Lütfen bu konuyla ilgili yorum yapın. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz şunu da hatırlatmak istiyorum. Bakın, bizim sesimizin daha gür çıkması için ve bizlerin de ayakta kalabilmesi için mutlak surette bu videoları paylaşın. Kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Yani bir abone ol ya da like atmak sanıyorum sizin parmağınızda herhangi bir aşınmaya neden olmaz diye düşünüyorum. Yani ben bunu pek abone olun, hani like atın falan demeyi seven biri değilim ama yani bizim daha fazla insana ulaşmamız ve ayakta kalmamız için de bu gerekiyor. Yani bu oyunun kuralı bu. Türkçesi bu. Yani bizi desteklemenizi istiyoruz arkadaşlar. Yani like yapmak ya da imkanı olan varsa arkadaşlar katıl üyeliği diye bir şey var. 2 euro. 2 euro. Lütfen bizi destekleyin. Bizim daha gür bir şekilde sesimizin çıkması için mutlak surette bu desteğinize ihtiyacımız var. Şimdiden bizi destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen bu kanalı ayakta tutmaya çalışalım. Rica ediyorum sizlerden.